Çocuk öyle mi tutulur? Şu şeker yese ne olacak ki sanki çocuğun? Ama bu yaptığın ödül. Ama sen bunu yaparsan çocuğun travma yaşar. Her gün 15 dakika okumalısın. Değil mi? Yüzlerce şey duyuyoruz ya. Hangisi doğru? Bunu da bilmiyoruz. Benim söylediğim başka bir şey oluyor. Başka bir uzmanın söylediği başka. Hangisini kabul edeceğim? Ben çocuğumu yetiştirirken bunlardan neyi doğru kabul edeceğim? Bu her ebeveynin yaşadığı. Özellikle sosyal medya çağında mükemmel ebeveynler izliyoruz ya. Onlar her şeyin en doğrusunu yapıyor. Galiba bir tek ben yanlışım. Bu işi bir tek ben beceremedim galiba dünyada. Her gün yaşıyoruz değil mi? Bunu size konuşan benim, aynı duyguyu ben de her gün yaşıyorum bir baba olarak. Ebeveynlik öyle bir şey ki her çocukla, her anne babayla ilk defa kurulan ve inşa edilen bir şey. Kim ne söylerse söylesin. Kaç çocuğunuz olursa olsun. Öncelikle şunu düşünün. Her zaman ilk ebeveyniz biz. Çünkü bizim çocuğumuz biricik, biz de biricik. Ve o ebeveynlik çocuğumuzla bizim aramızda kurulan ilişkiyle oluşan bir şey. O yüzden odağımız her zaman ilişki olsun. O ilişki içerisinde hatalar da yapalım, doğruları da yapalım, hatalarımızdan öğrenelim. Her zaman ama çocuğumuzla sağlıklı, güvenli ve güçlü bir ilişkimiz olsun. Her çocuğun direksiyonda olduğunun farkında olan bir anne babaya ihtiyacı var. Ebeveyn deme nedenimiz o. Sadece anne baba değil. Dünyaya getirmekle ilgili bölümü bir şey, bir çocuğu dünyaya getirmek. Ama o çocuğun gelecekte güçlü bir birey olabilmesi için o dünyayla kurduğu ilişkide ona rehber olabilmek daha başka bir şey. Biz buna ebeveynlik diyoruz aslında. Çocuğun hayatında ona rehberlik eden kişiye ebeveyn diyoruz. Ama bazen rehberin de rehbere ihtiyacı oluyor. Burada hepimiz o ihtiyacı duyuyoruz. Ben size bunları anlatırken kendi çocuğumla ilişkimde ben de bir rehbere ihtiyaç duyuyorum. Bütün bunları konuştuğumuzda genele konuşmaktansa birlikte konuşalım diye MİA Anaokulları ile birlikte bir ilk ebeveynlik kulübü kurmaya karar verdik. Çünkü ebeveynliğin en zor tarafı aslında çocuk doğduğu anda başlayan, adım adım ilerleyen bir süreç. Biz okullarda şöyle görürüz, anaokulundayken çok kaygılıdır veli, ilkokuldayken okul seçme kararı için günlerce uyuyamaz. Belki lisedeyken ebeveyni görmeyiz. Bunun ana nedeni artık çocuğuyla ilgisi kalmamasından değil aslında. Her problemin çözülebildiğini görmüş olmak. O yüzden ebeveynlik yolculuğumuzu kucaklayabilmek için gelecekte neler olabileceğine dair öngörüler çok işimize yarayabilir. MİA İlk Ebeveynlik Kulübü'nde biz aslında bu deneyimleri paylaşacağız. Benimle, alandaki çok değerli uzman arkadaşlarımızla, ebeveynlik deneyimini bizimle paylaşmak isteyenlerle uzun uzun sohbetler edeceğiz. Uzun uzun etkinlikler tasarlayacağız. Çoğu zihnimizde oluşmaya başladı zaten. O yüzden MİA İlk Ebeveynlik Kulübü'nü takip etmenizi öneriyorum. Hem YouTube kanalımızdan hem sosyal medya hesaplarımızdan çok sayıda etkinliği sizinle paylaşmaya çalışacağız. MİA İlk Ebeveynlik Kulübü, ebeveynlik yolculuğunuzu kucaklamakta umarım size iyi bir yol arkadaşı olacak. MİA İlk Ebeveynlik Kulübü'nün ilk eğitimini de ben yapacağım. Çocuğunuzun anaokulundan üniversiteyi bitirdiği, hatta yetişkin olduğu döneme kadar sizi nasıl bir eğitim yolculuğu bekliyor? O eğitim yolculuğunun içerisinde hangi problemlerle karşılaşacaksınız? Bu yolculuk sizin için ilk kez bir yolculuk ama benim açımdan hem yönettiğim hem ebeveyn olarak, eğitim yöneticisi olarak içinde olduğum bir yolculuk. Size aslında gelecekte sizi nelerin beklediğiyle ilgili bir tanışma yaptırmak istiyorum. Çünkü ebeveynlik uzun bir yolculuk. Yolculuğun hangi kilometresinde neyle karşılaşabileceğinizle ilgili bir öngörü sizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Çok yakın zamanda ebeveynlik yolculuğunuzu kucaklamakla ilgili bu eğitimi sizinle paylaşacağız. MİA İlk Ebeveynlik Kulübü'nün de ilk eğitimi bu olacak.